Hmm. 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 Herkese merhaba, ben Anzu ve bugün NYX'in yeni aşamasının yapay zeka temasının makyajıyla karşınızdayım. Bunu yaparken biraz daha farklı bir renk paletine yönelmek istedim. Kendi hoşuma giden, tatlı bulduğum tarzı da bu temaya katarak böyle bir şey yarattım. Umarım beğenirsiniz. O zaman başlayalım. Öncelikle kaşlarımı kapatarak başlayacağım. Bunun için önce kaşlarımı yukarıya doğru tarıyorum. Ardından üzerine spray gum uyguluyorum. Bu yapıştırıcı cilde ya da kaşlara zarar vermeden çıkarılabiliyor alkol yardımıyla. O yüzden onu tercih ettim. Ardından wax yardımıyla bu kaşların üzerinden geçiyorum. Bu saçların, kaşların, kıllarının makyajın altından görünmesini engelleyecek. Ama biraz yapış yapış hissi olan bir ürün. O yüzden finishing pudrasıyla üzerinden geçiyorum ve yapışkanlığını alıyorum. Ardından baz renk olarak Creme Color serisinin beyaz rengini kullanıyorum. Bunu tüm yüzüme, boynuma ve göğsüme uygulayacağım. Göz altındaki ürünler çok kolay kırıştığı için oraya yine finishing pudrasıyla sabitliyorum. Robotik tasarımın rehber çizgisi olması için bu iki rengi karıştırarak açık bir pembe elde ediyorum. Bunda hata yaparsam beyaz boyayla kapatması çok rahat olacak. O yüzden böyle yapmayı tercih ettim. Ardından aklımda olan tasarımı yüzüme çiziyorum. Robotumun açma kapama düğmesi var ve bunu yapmak için de silikon ve bildiğiniz sim kullandım. Silikonla istediğim tasarım masayı çizdim. Kuruduktan sonra çıkardım. Üzerine yapıştırıcı sürdüm ve simi döktüm. Bunu da yüzüme yapıştırıyorum. Ardından Foiled Again adındaki renge sahip lip liner ile kaşlarımı çiziyorum. Kaşları gradient yapmak için de Ultimate Bright paletindeki bu iki rengi kullanacağım. İçten dışarıya doğru koyudan açığa gidecek şekilde gölgelendiriyorum. Yine aynı paletteki açık pembe rengi alarak daha önceden çizdiğim rehber çizgileri iyice bulanık hale getiriyorum. Bu neon ışığı efekti verirken o ışığın yayılma efektini verecek ama tabii daha çok gölgelendireceğiz ileride. Ardından rehber çizgiyi daha da kaybetmeden önce beyaz bir eyeliner yardımıyla üzerinden geçiyorum. Liquid Sweat serisinin Alien adındaki rengini alarak yanağımdaki kapalı geometrik şekilleri siyaha boyuyorum. Bu üzerine çizeceğim devrenin biraz daha göze batmasını sağlayacak, o yüzden koyu bir renk tercih ettim. Üzerine süreceğim eyelinerların renginin tam çıkması için çok bulaşmaması gerek. O yüzden siyah bir far yardımıyla tekrar bu rengin üzerinden geçiyorum. Yüzdeki neon ışığı efektini biraz daha güçlendirmek için bu paletteki beyaz ve koyu pembe renkleri kullanacağım. Koyu pembe ile beyaz çizginin hemen dibinden koyultacağım ve dışarıya yaydıkça biraz da beyaz fardan ekleyeceğim ki güzel bir şekilde yumuşayarak dağılsın far. Farlarla koyulaştırdıkça beyaz eyeliner'ı kaybetmek istemiyorum. O yüzden arada onu da tazeleyeceğim. Çünkü aradan böyle patlamasını istiyorum renginin.
Küçük boyutta, uygun boyutta olan 2 tane somunu da yüzdeki neon çizginin köşelerine yapıştıracağım. Şimdi yanaklardaki devrelere geri dönüyorum. Önce beyaz eyelinerla devrelerin asıl kısımlarını çizeceğim üzerine farla rengi eklemeden önce. Ardından Bright paletindeki bu mavi rengi kullanarak bu eyelinerlerin üzerinden geçeceğim. Bunu dağınık bir şekilde dağıtabilirsiniz. Çok düzenli olmasına gerek yok. İsterseniz sonra dışından siyah farla kötü dağılmış yerleri yumuşatabilirsiniz. Ardından farın çok yumuşattığı, bulanıklaştırdığı beyaz eyeliner'ı biraz daha tazeliyorum. Vivid Bright eyelinerlarının bu 3 rengini kullanarak rastgele kablolar çiziyorum devrenin içine. Elin adındaki ruja geri dönüyorum ve sadece üst dudağı tam kaplayacak şekilde bu ruju uyguluyorum. Ardından pembe farlara geri dönüp alt dudağın dışını yumuşak bir şekilde farı dağıtarak çiziyorum. Orta kısımlarına biraz daha koyu bir pembe uygulayarak dağıtıyorum. Siyah ruju alt dudağın orta kısmına uygulayıp gradient bir şekilde dağıtıyorum. Onun da altına beyaz yüz boyasını tekrar uyguluyorum çünkü çatlayınca dudağın gerçek rengi görünebiliyor. Gözümün altına yine sürekli kullandığım aynı pembeyi uygulayıp neon ışıkla birleştiriyorum. Brush paletindeki maviye geri dönüp bunu da gözün iç kısımlarına, kaşın altına uyguluyorum. Biraz pembenin yardımıyla, biraz da beyazın yardımıyla dışını yumuşatıyorum. Şimdi ise bu simi ve sim bazını alarak ve sim bazını sadece göz kapaklarıma uygulayarak simi yüzüme döküyorum. Bu yanaklarıma da geliyor ve güzel bir ışıltı veriyor. Yine beyaz eyeliner'ı gözümün iç kısmına uyguluyorum. Vivid Bright'ın bu koyumsu mavisine geçiyorum. Gözümün dışından kalın bir eyeliner çekiyorum ve içinde siyah farla dolduruyorum. Bunu koyu yapmamın sebebi daha sonra süreceğim açık pembe eyeliner'a bunun baz olmasını istemem. Çünkü çok açık bir eyeliner ve rengin iyice patlamasını istiyorum. Dış kısımdaki mavi eyeliner'ı da daha açık bir maviyi sürerken rehber olarak kullanacağım. Pembe eyeliner'ı bir kaş maskarasına uygulayarak kirpiklerimi renklendiriyorum. Liquid Sweat serisinin Pink Lust adındaki rengini kullanarak takma kirpiklerimi boyayıp üzerine sim uyguluyorum. Bunları takıyorum. Ardından açık pembe eyeliner'a da biraz gradient efektini bu rujla veriyorum. Tasarımdaki robotun kedi kulakları olduğu için yüzüme neon efektiyle kedi bıyıkları da çizeceğim. Bunları gölgelendirmek içinse yine açık ve koyu mavi farlardan yardım alacağım. Yine Pink Lust rujuna geri dönüyorum ve ince bir fırça yardımıyla alt kirpikler çiziyorum.
Şimdi ise Liquid Sweat serisinin Little Denim Dress adındaki rengine geçiyorum. Daha önceden kullandığım koyu mavi eyeliner'ı da rehber olarak kullanarak üst eyeliner'ımı ve alttaki kirpiklerin bazı kısımlarını outline'lıyorum. Bu rengi aynı zamanda daha önceden gözümün iç kısmına uyguladığım beyaz eyeliner'ı outline'lamak için kullanıyorum. Son olarak kıyafetten görünen tüm kısımları beyaza boyuyorum ve karıştırarak elde ettiğim açık pembe yüz boyasıyla çok hafiften köprücük kemiklerimi gölgelendiriyorum ve makyajımız tamamlanmış oluyor. İzlemeye zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza giden bir makyaj olmuştur. Eğer denerseniz lütfen bana Instagram'dan göstermeyi, taglemeyi unutmayın. Görmeyi çok isterim. O zaman bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.